Merhaba, ben Nigma. Yeni bir yıl, yine bilinmezler ve yeni bir kapak. Ekonomist dergisi 2023 yılı için enteresan bir kapak daha paylaştı. Tıpkı daha önce yaptıkları gibi, fakat bu sefer biraz daha farklı bir şekilde. Şunu söylemem gerek. Dergi yayınlandıktan sonra kapağı yorumlayan onlarca insan ortaya çıktı. Kimisi gördüğü Çince karakterleri virüs olarak yorumladı. Beyin kontrolü, Çin'den yine virüs. Kimisi de kontrolü kaybetmek, yitirmek cümlesini Loses its grip, gripin düşüşte olduğunu söylüyor ama aslında salgının kontrolden çıktığı uyarısı var. Dünyada dedik ya. olarak yorumladı. Bu kapak elbette yoruma açık ve farklı görüşler olabiliyor, fakat herhangi bir araştırma yapmadan kapak çıktığı gibi yorumlamaya çalışmak yanıltıcı ve hatalı olabilir. Pekala, o halde kapak analizine başlayalım. Kapağın ana temasında süslenmiş bir çam ağacı kullanılmış. Bunun etrafı yıldızlar, kuşlar, objeler ve bazı simgelerle doldurulmuş. Bunların kenarında ise bazı başlıklara yer verilmiş. Genel olarak bir kartpostalı andırıyor. Renk paleti de ilginç değil mi? Kırmızı ve yeşil. Sanki iyilik ve kötülüğü temsil ediyor gibi. Resmin sol alt kısmında yuvarlak içinde Doğu Asya kökenli bazı karakterler görünmekte. Bunları araştırdığımda Japonca ve Çince'de şiir anlamına geldiğini öğrendim. Örneğin bakmış olduğunuz Resimlerle Tank Şiiri isimli kitapta aynı karakterleri görebilirsiniz. Videonun sonuna doğru buraya tekrar döneceğim. Onun hemen üstünde insan beyni mideye benzetilmiş şekilde çizilmiş. Dergi burayı beynini nasıl beslersin başlığıyla açıklamış. Demek istediği şey beynimizi neyle doldurduğumuzla alakalı. Doğru ve faydalı bilgilerle mi, yoksa gereksiz ve boş şeylerle mi? Günümüz teknoloji çağında insanlar bilgiye kolayca erişebiliyor ve beynimizi neyle doldurduğumuz fazlasıyla önemli bir nokta. İşte burada anlatılmak istenen şey de bu. Ama bu simgeler başka bir açıklanma daha bekliyor. Sıradaki sembol net bir şekilde tehlikeyi çağrıştırıyor. Bu aslında radyoaktiviteyi simgeleyen bir logo ve insanlık için büyük bir yok oluşu simgeliyor. Daha önce Çernobil'de bunu yaşadık. Günümüzde etkileri halen devam ediyor ve dünyada bunlardan 400'ün üzerinde bulunmakta. Derginin yorumladığı bir diğer simge ise bu inek figürü. Dergi inekler nasıl kutsal olduğu başlığını kullanarak bunun hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Dergi burada elbette Hindistan'a değiniyor ve bir yandan da bir inancı tartışmaya açıyor. Doğru dini mi seçtiniz? Ağacın tam ortasında atoma ait bir resim görüyoruz ve bu parlak bir çizimin içine yerleştirilmiş. Ben yorumlayana kadar siz bir yandan tahmin edebilirsiniz. Atomun hemen sağında bir köpek figürü yer alıyor. Kimileri bunun bir keçi olduğunu, kimileri de tapınak şövalyelerinin taptığı söylenen Baphomet olduğunu belirtmiş. Hani şu şeytanı tasvir eden, onlara göre tanrı olan şey. Dergi aslında içeriğinde bunu köpek olarak resmettiğini açıklamış ve köpekleri sevmeyi seviyoruz diye imalı bir başlıkla değerlendirmiş. Köpeğin cılız olduğu ve bir deri bir kemik kaldığını görebiliyoruz. İnsanların hayvan sevgisinin sadece bir sevgi olarak kaldığını, icraata gelince bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Ama hepsi bu mu? Birazdan öğreneceğiz. Buradaki figüre bir anlam veremeyen ve birçok şeye benzetenler olmuş. Elbette yoruma açık gibi görünse de bu aslında bir tekerlek, bir araç tekerleği. Tekerleğin dış kısmı bir testere dişlisi gibi çizilmiş. Alt kısımdaki kontrolü kaybetmek yazısı tam olarak bu simge için atılmış bir başlık. Artık gidişatın düzgün olmayacağını, zorlu olacağını belirtmiş ki bunu birazdan anlayacaksınız. Hemen alttaki simgede kriket ve beyzbol sopası gösterilmiş. Burada kriket meraklılarının bu sporu Amerika'ya getirme çabalarıyla ilgili bir makaleye gönderme yapılmış. Ve en alttaki insan figürleri. Elleri cebinde, kafaları delik birer erkek ve kadın. Bu erkek ve kadın aslında enflasyonun birer özeti. Zaten hemen sağında da geçmiş enflasyonlardan ders çıkarmalıyız anlamına gelen bir cümle yazmakta. Kadın ve erkek ellerini cebine atmış şekilde çizilmiş. Bu onların maddi imkansızlıklar yaşayacağına yapılan bir gönderme ya da kıtlık yüzünden yaşayacakları zorlama. Deliklerse sadece birer göz. Önceki çizimlerinde bunu daha küçük çizdiğini görebilirsiniz. Bu sadece sanatçının çizim şekli. Çizerin tek boyutlu bir dünyası var ve dikkat ederseniz insan çiziminde inek, köpek hatta kuş çizimlerinde hepsinde bunların sadece bir gözü çizilmiş. Sanatçının anlatım şekli bu. Resimdeki ilginç detaylardan biri de buradaki elma ve kadeh. Elma Hazreti Adem'i, kadeh ise kutsal kaseyi temsil ediyor. Demek isterdim fakat değil.
Yan yana çizilmiş olan elma, kadeh ve zeytin dalı aslında bolluğu ve bereketi tasvir ediyor. İşte bu noktada dergideki asıl anlatılanları yani büyük resmi gösterme zamanı. Kapağın bütününde harika bir mesaj gizlenmiş. Tüm resimde altısı ağacın üzerinde olacak şekilde 7 mum bulunmakta. Solda besili bir inek, sağda ise bir deri bir kemik kalmış bir köpek çizilmiş. Tüm bunların anlamı Firavun'un rüya kıssasına bir gönderme. Hazreti Yusuf zamanında Mısır hükümdarı bir rüya görmüştü. Rüyasında suların çekildiğini, bundan sonra ineklerin ortaya çıktığını, 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yediğini ve 7 yeşil başakla 7 kurumuş başak görmüştü. Bunu Yusuf peygamber yorumlamış ve neticede 7 yıllık bolluk ve hemen ardından 7 yıllık kıtlık olacağını söylemiş. İlerleyen yıllarda tam da dediği gibi olmuştu. Mısır ve çevre ülkelerde 7 yıllık bolluk ve 7 yıllık kıtlık yaşanmıştı. Aslında resimdeki neredeyse tüm figürler buna bir gönderme, hatta tank şiiri bile. Araştırmam sırasında tank şiirinde yaşamın zorluklarından, sonbaharın ardından mutlaka baharın geldiğinden bahsedilir. İnsan beyninin mide olarak çizilmesi aslında zamanı geldiğinde insanların tek düşünecekleri şeyin mideleri olacağıdır. Yine kıtlığa bir gönderme. Kuru kafa işareti kıtlık sebebiyle ölecek insanlığa ve buradaki testere dişli tekerlek yolculuğun zor olacağına bir gönderme. Onların da altında bulunan insan figürleri zaten bunu daha iyi açıklıyor. Zayıf bir insan ve şişman bir erkek. Yine besili ve zayıf bir hayvan. Kıtlık ve bolluğun işareti. Elma, kadeh ve zeytin dalı bolluğu temsil ederken karşılarındaki kurumuş dal ve yiyecek arayan kuş yine kıtlığı temsil ediyor. Ve tank şiirindeki göndermeler. Dikkat ederseniz hepsi zıtlık olacak şekilde belli bir yerde toplanmış. Size ilginç ve bir o kadar da korkunç bir detayı göstereyim. 2023 yılında yayınlanan bu kapak 7 yıllık bolluk ve sonrasında kıtlığı ima ediyor demiştik. Time dergisindeki geri sayım bundan tam 7 yıl sonra sıfırlanıyor, yani 2030'da. Yani kıtlığın başlayacağı söylenen yılda. Kıtlığa savaşın sebep gösterildiğini düşünüyorum. Resimdeki kuşlar sanki havaya gönderilen füzeler gibi çizilmiş. Tam ortada bulunan atom simgesi ise muhtemelen nükleer patlamayı gösteriyor. Bu arada derginin çizeri hakkında araştırma yaparken bir şeyler buldum. Çizer Sophie Hallington. Çalışmalarının çoğu Instagram adresinde mevcut ve tek boyutlu bir dünyayı anlatıyor çizimlerinde. Dikkat ederseniz dergi kapağında kendi çizimlerinden yansımalar bulunuyor. Zıt renklerin kullanımı, dallar, yıldızlar çoğu resimde var. Bu sadece onun çizim tarzı. Çizer dergi kapağını ilk önce siyah beyaz olarak kaleme almış. Yukarıda "bu bir testtir" yazısını görebilirsiniz. Henüz hazırlık aşamasındayken dergiye gönderilmiş. Hatta bazı figürler de farklı çizilmiş. Ardından dergi bunun renklendirilmesini istemiş. Ön plana çıkması için daha fazla renk kullanmasını istemişler ve kapak son halini almış. Yani kapaktaki kırmızı renk onu temsil ediyor, yeşil Müslümanlığı ya da zehri temsil ediyor, böyle bir şey yok. Dergi bazı detayları sırf üzerinde daha fazla konuşulması adına yapıyor. Hatta bu konuda itirafları bile var. Okuyucuların biraz dedektiflik yapması için uğraştıklarına yönelik. Son bölüme geçiyoruz. Ağacın ortasında bir simge görünmekte. Bu bir kripto para olan Ethereum gibi görünmekte, değil mi? Fakat diğer taslaklara baktığımızda bunun sadece bir ağaç süsü olarak kullanıldığını gördüm. Yine de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Resimdeki dikkat çeken diğer bir şey ise ağaç kökünün çizilişi. Resme tersten baktığımızda bunun bir taca benzediği açık. Muhtemelen yaşanacak kıtlık sonrasında bir ülke ya da biri krallığını iddia edecek ki bu 2037 yılını işaret ediyor. Bu krala Deccal ya da başka bir şey de diyebilirsiniz ve bu noktada Deccal'e ait ayrı bir video yapmanın gereksinimi de ortaya çıkıyor. Evet, dergideki diğer simgelerin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum elbette. Fakat bazılarına göre ay ve yıldız Türkiye ile bağdaştırılıyor. Ya da başka simgeler başka şeyleri, ama ben bunun sanatçının süsleme biçimi olduğunu düşünüyorum. Resmin asıl odaklanılması gereken kısmı insanlık için bir uyarı, kıtlık. Ki şu zaman diliminde bile gıda krizi yaşanmaya çoktan başladı bile. Ve hepimiz zamanı geldiğinde neler olduğunu öğreneceğiz. Geri sayım tamamlandı.